Evet, kamp alanımıza geldik şu an. Hava bayağı bir bozuk aslında. Dün akşam belli ki bayağı bir yağmur yağmış ve bu akşam da yağacak gibi gözüküyor. Ama biz seviyoruz, yağmurda da seviyoruz. Şu an geldik, platformumuzu seçtik. Çadırımızı buraya kuracağız. Önüne de tentemizi kuracağız. Yağmur yağsa bile çok da bizi etkilemeyecek gibi. Buraya geçen sene de gelmiştik. Geçen sene şu beyaz çadırın olduğu yere, insanların olduğu yere kurmuştuk çadırımızı. Buraya çadırımızı kuracağız. Önüne tentemizi açacağız. Böylece yağmurdan korunmayı planlıyoruz. Bir de güzelce ateşimizi yaktık mı İnşallah yağmur bizi çok da etkilemeyecek. Şimdi hadi gelin beraber çadırımızı ve tentemizi kuralım. Gördüğünüz üzere harika bir şekilde tente kurulumunu tamamladım. Tek başınıza tente kurmayın. Çalışmayın. Evet, gördüğünüz gibi tente ve çadır kurulumumuzu tamamladık. Tabii ki de burada eşimden yardım aldım. Çünkü tek başına tente kurmamıştık, bayağı zormuş. Çadır da enteresan bir şekilde ilk defa kuruyormuşum gibi bir havası vardı. Niye bu kadar zorlandım ben de bilmiyorum. Çünkü ilk kamp videomuz, muhtemelen onun şeyi geldi, heyecanından herhalde kuramadım diye düşünüyorum. Sen bu nazarı dağıtmak istiyorsan beğenebilirsin, abone olabilirsin. Yap bunu, bizim için yap. Şu anki setup'ımız bu şekilde. Yukarıda tentemiz var. Çadırımızı buraya koyduk. Tenteyi biraz çadırın üstüne doğru yaptık ama çok istediğimiz gibi olmadı. Ama şimdilik bizim yaşam alanımız burası olacak. Şu an için güzel. Şimdi çadırımızın içine yatağımızı getireceğiz. Yatağımızı şişireceğiz. Sonra yorgan, battaniye, ıvır zıvır onları içeri atacağız. Sonra yemek faslına geçeceğiz. Şimdi biz yatağı kuralım. Yemekte görüşürüz. Evet arkadaşlar. Alanımız şöyle oldu. Tüm ekipmanımızı kurduk. Çadırımız, tentemiz, masalarımız. Şimdi biraz yemek vakti. Güzel bir menemen yapacağız. Çayımızı demledik. Ardından keyfimize devam edeceğiz bu güzel yerde. Şimdi yemeğimizi yedik. Bayağı bir üşüdük. Burada el arabasıyla odun alabiliyorsunuz. Şimdi odunumuzu aldık. İnşallah ateşimizi yakmayı deneyeceğiz. Ateşimizi yaktıktan sonra da ateş başında çayımızı yudumlayacağız. Ve
ateşi yakmayı başardık. O kadar üşümüştük ki ateşi ilk biz bulmuşuz gibi sevindik. Ortamımız şu şekilde. Sis çökmüş durumda her yere. Zaten ondan dolayı ateş çok zor yandı. Yoksa benlik bir problem kesinlikle yok. Tabii. Hanım kişisi de biraz uğraştı ama Hanım eli değmeden olmuyor hiçbir şey. bayağı iyi yanıyor. Şu altta bir tane odun var. İçinde ne varsa artık siyah duman atarak bildiğiniz başladı yanmaya. Yani DPV'si sökülmüş dizel araba gibiydi. Şimdi biraz kendine geldi. Havada yavaştan kararmaya başlıyor. Ama kuşlar hala aktif. Birazdan biz de ışıklarımızı açarız. Başarılı şekilde yanan ateşten sonra çay keyfimiz. Şelalemiz. Dere. Şelaleye yarın gideceğiz. Deredeyiz. Yarın sizlere şelaleyi de göstereceğiz inşallah. Oradan da bir görsel şov inşallah umuyorum. Evet, çadır içi yatak tanıtımımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar çadırımız bu şekilde. Gece soğuk olacağını düşündüğümüz için bir adet şişme yatak, ardından bir adet battaniye, çarşaf, yorgan, battaniye şeklinde bir setup kurduk. Bu da üşürsek diye ikinci bir battaniyemiz var. İnşallah üşümeyiz ya. Yani inşallah. Arkadaşlar akşam oldu. Işıklarımızı yaktık. Ortam bu şekilde. Birazdan akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Ateşimiz gayet güzel yanıyor. Odunlarımız hala var. Evet arkadaşlar, herkese günaydın. İlk geceyi atlattık. Soğuk diyemem, yani üşümedik diyemem. Bazı yerlerimiz açıldı ve açılan yerlerimiz üşüdüler. Ama öyle çok soğuktu, gece uyuyamadığım gibi bir şey yoktu. Gece en son baktığımızda 9 derece gösteriyordu, hissedilen 5'ti. Yani akşam yatmadan önce. Gece ilerleyen saatlerde ne oldu tabii ki bilemiyorum. Biz geçen sene de gelmiştik. Bu sene de gelmek istedik ve geldik. Kişi başı 450 TL veriyorsunuz girişte. Yani çadır sayısından bağımsız, insan sayısına göre veriyorsunuz. Kimilerine göre bu ters bir durum. Ama işletme de demiş ki 10 kişi gelip biz tek çadır kuracağız diyenler var. Gizli gizli çadır kuranlar var. Biz de demiş kendimizi bu şekilde önlem alıyoruz. Biz de demiş maruz kalın. Okey. Ben ne yaptım ya? Arkadaşlar sabahın mamurluğuyla ben değişik şeyler yaptım.
Ama olsun. Ama olsun. Biz samimi bir kanalız abi. Yaptığımız şapşiklikleri de bu kanalda yayınlamayacaksak ne önemi var? Hiç çay yapmamışsın yazanlar olacak kesin. Abi yeni uyandım. Oh. Evet. Yumurta kırma skillerimle Evet, şimdi sıra geldi kamp tatlımıza. Kamp tatlımızı yapacağız. Bu herkesin bildiği meşhur bir kamp tatlısıdır. Ama bilmeyenler için çok özel bilgi. Hazırlan. Evet, önce muzlarımızı şu şekilde tabut gibi içerisine sokuyoruz. Bir tane bir şey. Alüminyum folyo da olur. Bu şekilde bir tabak da olur. İkinci malzememiz çikolata. Biz bitter çikolata kullanıyoruz. Çünkü muz zaten tatlı olduğu için çok güzel dengeliyor. Ama ben çok tatlı seviyorum diyorsanız normal sütlü bir çikolatayı da tercih edebilirsiniz. Çikolatalar eriyene kadar ateşte kendilerini bekletiyoruz. Bence hiç önemli. Tanım kişiler böyle şapşiklikler yaparak bazen sizi baltalamak istese de önemli değil. Külün tadı da ayrı bir başka oluyor. Ya da diğer alternatifimiz direkt közün üstüne koymak. Şimdi biraz bekleyeceğiz. Onlar eriyecekler, kendilerini salacaklar. Evet, çikolatalarımız eridi. Evet, eridi. Çok güzel bir şekilde. Bir de bunu tek elle yemek zor ama olsundu. Herkese afiyet olsun.
Ve geldik günün sevimsiz anına. Bulaşık. Bunlar bulaşıklarımız. Bunlar bulaşık deterjanı, süngerimiz. Aslında burada da var ama biz de kendi süngerimizi vesaire getirdik. Burada böyle dolaplar da var. Hani bozulacak, suya ihtiyacı olan şeyler için insanlar buraya koyuyorlar. Böylece buzdolapları da olmuş oluyor. Şimdi de restorana gidiyoruz. Powerbank'imizi oraya bırakmıştık. Bazı kamp alanlarında çadırınıza kadar elektrik geliyor. Bazılarında buradaki gibi gelmiyor. Buranın eksi yanı bu. Ama bizim bir powerbank'imiz var, 20 binlik. Onu bırakmıştık. Tabi burada güvene dayalı. Yani biri alıp götürse kimse bir şey demez herhalde. Ama bizimki burada. Bakalım. O iyi, 3 dişte şarj olmuş. Süper. Başka bir arkadaş da yine powerbank'ini şarja bırakmış. Burada üşüyorsanız eğer yakılmış soba da var. Çadırımıza geri dönüyoruz. Günaydın. Kamp hayatımın herhalde en sıkıntılı akşamını geçirdim. Çünkü gece tuvaletim geldi. Ve ben üşendiğim için tüm gece kendimi tutarak uyumaya çalıştım. Böyle bir buçuk uyudum. Sabaha doğru dayanamayıp artık tuvalete gittim. Saat 11. Hanım uyanmış. Ama ben uyanamadım. Keşke gece en başta kalkıp rahat rahat uyusaydım. Hepinize günaydın. Tekrar merhaba. Bugün 3. gündeyiz. Bugün cumartesi, etraf bayağı kalabalıklaşmış. Şöyle detayını çektim. Çok böyle kapsamlı bir komşumuz gelmiş. Bayağı güzel bir çadırı var, setupları çok iyi. Yanımıza iki çocuklu aileler gelmiş. Kuş sesleriyle çocuk sesleri birbirine karışıyor. Şu an her şey güzel, keyifli. Dün gidemediğimiz şelale bugün gideceğiz. Dün devamlı hava yağmur yağacak hava şeyindeydi. Biz bir türlü ne yürüyüşe çıkabildik ne de şelaleye gidebildik. Hep ateş başındaydık. Tüm gün neredeyse ateş yaktık. Bugün hava güzel, güneşli. Hafta sonuna layık. Şimdi güzel bir yürüyüş yaparız. Şelaleye gideriz beraber. Zaten gidişimiz gelişimiz akşamüstü olur. Bir kamp öncesini geçeriz. Ondan sonra da zaten yarın sabah İstanbul'a dönüyor olacağız. Hadi o zaman gelin sizle bir yürüyüşe çıkalım. Şelaleye giden bu yolda
Zor adımlar bizi bekliyordu. Şelaleye karşı dinlenmek, bir şeyler atıştırmak isteyenler için de çok güzel bir yer yapmışlar. Burada oturup şelaleyi izleyebiliyorsunuz. Evet, şelaleyi çektik. Elimden geldiğince size güzel açılarla şelaleyi göstermeye çalıştım. Şimdi kamp alanımıza geri dönüyoruz. Herkese tekrar merhaba. Üçüncü günün sonuna geldik. Üçüncü gün akşam menümüzü şimdi size açıklıyorum. Şu an ben de bilmiyorum. Barbunya bilakimiz var. Köri soslu tavuğumuz var. Tavuk külbastı diyor. Zeytinyağlı mercimek enginar. Hindili bulgur pilavı. Şimdi ben buradan hemen tercihimi yapıyorum. Yapamadım. Şimdi bu bir külbastıyı bir koyalım. Hacı abi sen şöyle bir çekil. Barbunya pilaki. Bir de yanına şu üçünü bu akşam bence 2 kişi rahat rahat tüketiriz diye düşünüyorum. Bakalım nasıl oluyormuş bu. Tavada 4 dakika tava ihtiyacımız çıktı. Bir adet tavamızı alıyoruz. Aynı sıcak su. Tava diyor. Diyor. Biz testten talimat geldi. Bunu en son yapıyoruz. Şimdi bunların içinden şöyle şeyler çıkıyor, paketçikler. 5-6 dakika kaynamış su diyor. Ben bunu direkt soğuk suyun içine atıyorum. O zaten kaynayana kadar da bir süre geçiyor. Sadece sıcacık yemiş oluyoruz. An itibariyle attım. Bu da aynı şekilde olması lazım. Ben bunun olup olmadığını nereden anlayacağım ya? Kim şuna? Sence okey. A few moments later. Evet, şimdi değerlendirme yapacağız. Son akşam çayımızı içiyoruz ateşimizin başında. Evet, söyle bakalım nasıl geçti kamp sence? Bence çok güzeldi. Geçen seneki deneyimimize göre daha da güzeldi. Ben bir 3 gün daha kalırım herhalde. Ya ben bir üç günden kalmam. Ama geçen sene aldığımız tadı yine aynı şekilde aldığımızı söyleyebilirim. Geçen sene 2 gün kalmıştık, değil mi? Evet, geçen sene 2 gün kaldı. Geçen sene 2 gece kalmıştık. Şimdi 3 gece kaldık. 3 gece fazla geldi. Bence çadır bize küçük gelmeye başladı. Geçtiğimiz senelerde çünkü daha az malzeme getiriyorduk. Şimdi 3 gün kalacağız diye de bayağı bir malzeme getirdik. Yorgan, yastık falan. Geçen sene geldiğimizde bu kadar soğuk değildi. Ekstra bir soğuk olduğu için bizde ekstra. Evet. Ama Gece üşümedik yani. Ama üşümedik. Evet, Yani. O kadar olur. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar 3 gecelik kamp maceramızın sonuna geldik. Bu güzel yerden bugün ayrılıyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Destek olmak için abone olabilirsiniz. Umarım vaktinizi ayırdığınıza değer bir video olmuştur. Keyif almışsınızdır. Esenlikle kalın, sağlıcakla kalın, bolca kamp yapın.